Markette ikinci günüm. Sabah erken. Saat 7-8 olmuş. Markete gidiyorum ki kendime yolda yemek için tost falan yapacağım. Bir de kahvaltım için. Ona bir şeyler alacağım. Sonra konsolosluğa gideceğim 9.30'da. Ondan sonra orada işte başvurumu yapacağım. Artık orası Allah'a emanet. Para bozdurmam gerekiyor. Çünkü gerekiyor. Yani buranın parasından kalmadı hiç bende. Kuna da bir hayvan ismiymiş. Hayvan ismini paraya vermişler. Dünkü gezdiğim turda anlattı. Tur rehberi diyelim. Evet, Konzum'a geldim. Konzum'dayım şu an. Bir şeyler alacağım. Video çekmeye utanasım geliyor. Sonra çünkü insanlar bana bakıyor. Sonra ki bunların hangisini bir daha göreceğim? Yani ben burada bu videoyu bir daha çekemeyeceğim ama bu adamların hani gelip bana bir şey diyecek halleri de yok yani ne olursa olsun. O yüzden çekmeye karar verdim. Exchange bulamıyorum çünkü normalde 1 euro 7,5 mu her yer 7,30'a falan bozuyor. Ben de zararına bozmak istemiyorum çünkü zor kazanıyorum. Neyse artık bunu açıklamaktan bıktım. Her neyse. Bir tane tost ekmeği aldım işte. Peynir, hindi aldım. Bir de domates aldım. Bundan tost yapacağım. Ekmeği bitirmem mümkün değil. Yarım paketini alırım yanımda götürürüm eve. Ne yaptım yani? İyi oldu. Bayağı da tost yememiştim. Kantin yemeği yemekten de bıktım artık gerçekten. Yani bakalım. Yağ içinde çünkü. Ama bu saydığım şeyler 36 kuna tuttu. Yani 5 euro tuttu. Peynir, hindi, 2 tane de ayran aldım. Ekmek ve bir tane domates. Bir domates 5 lira. Yani ne olacak bilmiyorum. Her neyse hani kesinlikle Hırvatistan'a asla Erasmus'a gelinmez. Asla. Bunu da başka videolarımda anlatacağım. Böyle şimdi saat zaten 8:23 olmuş. Benim 20 dakikaya geri konsolosluğa yola çıkmam lazım ki çıktığımı alıp işlerimi halledeyim. Bir kaldığım yere de soracağım. 2 saate çıktı. Alabilirler mi bana diye. Belki alabilirler. Alamazlarsa da yapacağımız bir şey yok. Trafik polisi var. Çok alınmış. Neyse. Yaşadığım aksiliklerden dolayı otobüs biletim saat 2'deydi. Onu 6'ya aldım. Şimdi burada bir çikolata müzesi var. Hem ESN kartım olduğu için hem de öğrenci olduğum için bana indirimli. Bir de girişte bilet olarak farklı çikolata çeşitlerinin olduğu bir paket veriyorlarmış. Yani çikolata deneyerek hem de müzesini gezip tarihini öğreneceğim. Çok ilginç geldi bana o yüzden. Severiz. Şimdi oraya gidiyorum. Orayı çekeceğim. Bunu tek başına paylaşırım diye düşünüyorum. Bugün için bir tane pazar yeri var. Bildiğimiz pazar yani. Orayı gezmeyi düşünüyorum eğer açıksa. Ondan sonra vakit kalırsa bir tane de buranın böyle sokak yemekleri, gurme ürünleri tarzında şeylerin olduğu bir dükkan gibi bir şey var. Bir de oraya uğramayı düşünüyorum. Belki. Kesin değil. Onlar kesin değil. Zaten videoyu çekerim. Muhtemelen buraya bir daha gelmeyeceğim. Çünkü burada bir daha işim olmayacak dönene kadar. O yüzden ben de biletimi biraz akşam aldım. Dedim biraz daha gezeyim. İşim kalmasın burada. Şimdi gidiyorum. So as you can see, you got a little degustation box, Yeah. and you will try a different kind of chocolate inside. You will start with the green room. It's a rainforest, and there you will try this cacao bean from the box. Be careful with the bean; it's very bitter. You will also get the spoon for liquid chocolate inside. In a second room, you will try liquid chocolate with 100% cocoa without sugar or milk. So still be careful, but don't waste the spoon because in the middle of the museum, you will try liquid chocolate with sugar, and you can eat as much as you like that chocolate. You just need to follow the sign on the walls, and then will tell you what you need to eat inside in every room.
and that's it. You can take photos and try anything. And Evet, biletimizi aldık. Bunun içindekileri yiyerek anlayacakmışım işte. Bakalım, göreceğiz şimdi. Güzel görünüyor. Burada kakaonun ilk bulunduğu kısmı anlatıyor. İşte burası yağmur ormanlarını temsilen yapılmış anladığım kadarıyla. Burada aslında bu kakao çekirdeğini yemem gerekiyor ama yemek istemiyorum. Çünkü çok acı dedi ve çok ilgi alanım değil yani şu an yemek. Bunu dene yazıyor. Açıkçası çok acele ediyorum nedense. Nedense kısmını bilmiyorum ama deneyim. Bu neymiş? Hernan Cortes'in yani yapıyoruz bir şeyler. Çikolata likörünün olduğu kısımmış. Buraya okur musunuz bilmiyorum ama çikolatanın saf hali, yani soğuduğunda çikolataya dönüşen şey. Burası da böyle. Şu topaklar ne için anlamadım. Oturmak için herhalde. Güzel olmuş, beğendim. Şunu bakalım neymiş bu. Evet, alıcı bir şey. Böyle bir şey, apacı işte çikolatanın saf hali. Bu soğuyunca çikolataya dönüyormuş. Çok iyi ya. Dişlerim 5 ton attı sadece. 2 kahve içtim sabah. Neyse. Devam edelim. Burada bir tane grup var. Onları da çok bölmek istemiyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Kısmı atladım çünkü 1 milyon tane insan var. Yani öğrenciler var. Onlarla uğraşamam. Orada ne anlattığını o yüzden bilmiyorum. Yapabileceğim de bir şey yok. Çok önemli. Görmedim açıkçası yani. Švicarskoj čak 8,8. Sve u svemu, kako pada standard, tako pada i proizvodnja. Böyle bir şey. Područje... Evo, možete samo da pokušate gledati ovaj video koji je snimljen i Bunu da çok anlamadım yani. Kokularını herhalde yapmaya çalışmış ama çok anlaşılmıyor. Bu da böyle her şeyi tek tek dokunabilmeniz için böyle bir yer yapmışlar. Her malzeme var ama yani bunlar tabii ki de temiz değil. İşte kahve çekirdekleri burada patlamış. Pirinç, bu neymiş? Fıstık ya. Çikolata koydukları her şey herhalde. Özellikle de yemeğim diye. Burada belirtmişler. Kakao çekirdeği burada. Buna bakalım. Bundan zaten bize de verdiler. Çok hoş. Bu da yine puff rice. Zaten yani hayatımda hiç ellemediğim bir şey değil o yüzden. Hayatımda hiç ellemediğim şeyler değildi çünkü her şeyin içinde olan bir şey zaten. Ama bunu yapmaları tabii güzel olmuş yani. Güzel bir fikir. Beğendim. Buraya da yıllık çikolata tüketim miktarlarını koymuşlar her ülkede. Mesela Kanada'da yıllık 3 kiloyken, İngiltere'de 7 kiloyken, Türkiye'de 2 kilo. Yunanistan'da da 2 kilo. Sebebini bilmiyorum. Fiyatları olduğunu sanmıyorum çünkü yerli markamız var yani bizim de. Normal fiyatlara satıyor. Sadece son olan ekonomik şeylerle onu da arttı ama hani her şey kadar arttı. Sonuçta yıllardır ulaşılabilir bir şeydi. 7-8 kiloya 2 kilo yenmesi de ilginç bir şey yani. Yemiyoruz. Yunanistan falan demiyor. Demek ki biraz daha kültürel. neko zrno vrhunske kvalitete ili je loše kvalitete, ništa se ne baca. Ako zrno nije... Buradaki grubun bitmesini beklemeye karar verdim çünkü yani aşırı kalabalıklar. Bütün salonu kaplıyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. Kadın susmuyor. Orada daha rahat gezebilmek adına şundan gitmesini beklemeye karar verdim. O yüzden şu an bekliyorum. Baktım var nasıl olsa saat daha 1:30, benim otobüsüm 6'da.
bitter, sütlü ve beyaz çikolata koymuşlar. İstediğin kadar yiyebilirsin demiş. İşte kaşığını kullan demiş. Lütfen ağzınızı dayamayın. Ya da lütfen şişe dayamayın. Tam anlamadım, böyle çikolata sıvı yani. Nasıl, ne diye geçiyor bilmiyorum. Ama sıvı çikolata. Çıkışında da istediğin gibi hediyelik çikolata alabiliyor musun? Hepsinden denedim. Ve güzel. Bildiğiniz yani çikolata işte. Hani böyle yüzdeliklerini falan yazmışlar. Daha devamı var mı üzerinde? Ben şu an burada birazcık mola verdim. Oturma yerleri var. Televizyonda anlatıyor falan. Diye gelinmesini tavsiye ederim. Bence ilginç. Günümüzde. Birazcık da tabii insanın zevklerine bağlı. Yine burada beyaz, siyah ve normal çikolatayı deniyorsunuz sıvı olarak. Öbür yerde de sıfır çikolatanın normal, yani ilk kakao eritildiği zamanki hali. İşte kakao çekirdeğini falan tadına bakabiliyorsunuz. Çikolatanın bütün süreçlerini, tarihini, yapılışını, çeşitlerini, bütün bilgilerini veriyor. Güzel bir müze yani. Devam ediyorum şimdi. Evet, çikolatanın tarihçesinden devam ediyoruz. Cadbury markası mesela. O markadan bir kez yedim. Çok iyi değil, söyleyeyim. Yani Lindt'ten şaşmayın. Lindt de varmış, şimdi göstereceğim. Bütün yediğim markalar arasında en güzeli Lindt, doğal olarak en pahalısı da o. O yüzden de yiyemediğim marka da o. Yapacak bir şey yok. Hershey's. Bunu denedim ama yani çok bir şey kalmamış aklımda. Lindt çok iyi. Nestle zaten çok iyi. Ama yine de Lindt bir tık daha iyi şimdi. Doğru söylemek gerekirse. Bir de Lindt'in bu her yerde olmayan gümüş kaplamalı paketleri var. Premium diye geçiyor Lindt. Daha da iyi. Kinder Nutella M&M hepsini göstermişler. Çikolata kalıpları. Aklıma Charlie'nin çikolata fabrikası geldi. Ama burada böyle önümde çikolatalar akınca şunu fark ettim ki, yani bu nasıl fabrikalaştığını anlatıyor. Şunu fark ettim ki insan bıkabilir yani. Çikolata yiyen çikolatadan bıkar arkadaşlar. Bu mesela bu tarz bir şey bizim orada muhtemelen böyle açıkta bırakmazlardı. Çünkü bunlar eski duruyor. Dokundukça daha da eski. Gibime geldi yani, bilemiyorum. Böyle yapmak daha mantıklı. Ha, bu Kraslar da buranın çikolatası. Denedim, güzel. Güzel bir çikolata. Yani ülkelerden güzel bence. Bunlar ne kalıplar falan. İnsan İngilizce yazar. Ben nereden anlayayım ne diyor. Ha Ruby çikolatanın tarihini anlatıyor herhalde burada da. Kutuda Ruby çikolatamız var. Daha önce bakmıştım tadına, zaten biliyorum. Bu kadar, bitti. Burası da bir şeyleri sattıkları yer. Yani buradan istiyorsan hediyelik olarak çikolata alabiliyorsun. Küçük bir hediyelik marketi gibi bir şey yapmışlar yani. Bu acaba bir marka mı yoksa rastgele burada her yerde bulabileceğimiz çikolataları mı satıyorlar bilmiyorum. Ama çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Yani çikolata... Ben bekliyordum. Hani içeride denediğim şeyleri burada da satıyorlar. Böyle değişik bir şey bekliyordum. Ama içeride sıvı olarak satıyorlar, gösteriyorlardı. Burada bildiğimiz öyle butik tarzı çikolatalar var. Bizim orada da çok var. Burada çok ekstra özel bir şey olduğunu sanmıyorum. İlk yurt dışına çıktığımda bu gaza gelip bütün gönlüm değişik çikolatalar almıştım. Şu an artık o kafada değilim. Çünkü çikolata işte yani. Canın çikolata yemek istiyorsa her yerde bulabileceğim bir şey. Ya da her ülkenin kendine özel butik çikolatası var. O yüzden şu an buradan almayacağım. Değişik bir şey yok. Bildiğiniz çikolata. İşte. Ama güzel miydi? Gayet güzeldi. Tavsiye ederim. Buraya gelince arkadaşlar, ne bileyim, tek başına da olur. Ben tek başıma geldim. Gayet güzel. Gelinir yani. İlginç bir müze. Görüşürüz. Şimdi gidiyorum buradan. Nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Böyle takılacağım. Bir yerlere giderim. Pazara gideyim. Pazar yerine. Evet, şimdi az sonra ikinci vlogum ama pazar yerinde görüşürüz gençler.